Selamlar sevgili Hanedanlar Tarihi izleyicileri. Bu sıkıcı pandemi sürecinde sizler için video yapıyorum ve aynı zamanda tarih kanalları da öneriyorum. Bu gördüğünüz tarih kanalı da onlardan bir tanesi. Kardeşimiz benim tarzımda videolar yapıyor ve gerçekten iyi diyebileceğimiz kalitede videolar çıkarıyor. Kanalına göz atmak için üst taraftan i butonundan kanalına gidebilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Kırım hanlarından Mehmet Giray 1523'te Asrahan'ı fethedip Kırım'a dönüşünde oğlu ve veliahtı Kalgay Bahadır Giray ile birlikte Nogaylar tarafından çadırında bir baskına uğradı. Mahiyetindeki ordu mensupları kendi canlarını kurtarmak için kaçmaya uygun gördüler. Kendi korumaları hariç hiçbir Tatar ordu mensubu bulunmamaktaydı. Baba ve oğul Nogaylar tarafından öldürülmüştü. Kırım halkı Mehmet Giray'ın baskın sırasında Tatar ordu mensuplarının kaçıp dağılması ile Mehmet Giray Han'ı yalnız bırakmaktan utanarak onun için büyük bir cenaze töreni yaptılar. Sonra daha genç oğlu olan Gazi Giray'ı Kırım Hanı ilan ettiler. Gazi Giray, Kalgay olarak küçük kardeşi Baba Giray'ı seçti. Fakat Mehmet Han'ı yalnız bırakıp kaçan Tatar ordusu mensupları ve akrabaları bu iki kardeşin kendilerinden intikam alabileceklerinden korkmaya başladılar. Bu nedenle birçok Tatar Gazi Giray aleyhinde oldu. Gazi Han'ın hanlık ünvanının İstanbul'da bulunan Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından tasdik edilmesi gerekirdi. Aleyhinde olanların ileri gelenleri Şirin kabilesi reisi olan Memiş Bey'i İstanbul'a gönderdiler. Memiş Bey İstanbul'da oraya rehin olarak gönderilmiş Mengile Giray'ın oğlu ve Gazi Giray'ın amcası olan Saadet Giray'la görüştü ve onu Kırım Han tahtına geçmeye teşvik etti. Uzun yıllar Kefe Sancak Bey olarak görev yapmış olan Kanuni Sultan Süleyman, Kırım durumunu yakından bilmekteydi. Memiş Bey, padişah huzuruna çıkıp durumu anlattıktan sonra Gazi Giray'ın babasının ölümünde bir parmağı olduğunu da açıkladı ve Kırımlıların genç Gazi Giray yerine İstanbul'da epeydir bulunan ve daha tecrübeli amcası Saadet Giray'ı han olarak istediklerini belirtti. Bu Osmanlı padişahını inandırdı ve Saadet Giray İstanbul'da Kırım Han olarak ilan edildi. Kırım'da han ilan edilmiş ama hanlığı kabul edilmemiş olan Gazi Giray'a Osmanlı Devleti'nin 1000 akçe emeklilik maaşı bağlılığı da belgelenmiştir. Saadet Giray mahiyetinde epey güçlü bir Yeniçeri birliği ile Kırım'a geldi. Amca ve yeğeni iki taraf olarak aralarında büyük bir iç savaş çıkması korkusu yarımadaya yayıldı. Memiş Bey ve diğer önemli kabile büyüklerinin aracılıkları ile bir çözüm sağlandı. Bu çözüme göre Saadet Giray Kırım Hanı olacak ve genç Gazi Giray da onun Kalgayı olacaktı. Gazi Giray ve kardeşi Baba Giray Bahçesaray'a giderek Saadet Giray'ın huzuruna çıktılar. Gazi Giray biat etmek için Saadet Giray'ın önünde eğilmişken daha önce yapılan plana göre Saadet Giray'ın mahiyetinde bulunan biri onu arkasından bıçakladı ve ölümüne neden oldu. Kardeşi Baba Giray da aynı şekilde öldürüldü. Gazi Giray öldürüldüğü zaman 21 yaşındaydı ve sadece 6 ay hanlık yapmıştı. Saadet Giray hanlık tahtına böylece eli kanlı bir şekilde geçmişti. Kendine Kalgay olarak da yeğeni Devlet Giray'ı tayin etti. İlk önemli dış siyaseti Moskova Kinezi hükümdarı olan 3. Vasiliye, Kırım Hanlığı ile Moskova Kinezi arasında bir müttefiklik anlaşması yapılmasını teklif eden şöyle bir mektup göndermek oldu. Senin baban benim babamı bir koruyucu sur olarak kullandı ve babam kılıcı elinde düşmanlarınızın kafalarını kesti. Bu neden nedir ki ikimiz de dost ve müttefik olmalıyız. Benim çok güçlü bir ordum var ve Astrahan Hanı Hüseyin Han beni savunacak dostumdur ve Kazan Hanı benim kardeşimdir. Nogaylar, Çerkezler ve Tumaylılar benim yasalarıma uyarlar, Vılahlar benim korumalarım ve kılavuzlarımdır. Geçmişi unutalım ve Litvanyalıları barış içinde bırakmayalım dostum. Aynı mektupta bu müttefikliği sağlamak için Kinez 3. Vasil'den yıllık 60.000 altın tazminat istedi ve dostlar arasında bu küçük tazminatın önemi olmadığını da belirtti.
Moskova Knezi Vasili, önceki Kırım Hanı olan Mehmet Giray'ın Nogaylar tarafından bir baskında öldürülmesini ve sonra da Nogayların Kırım'ı talan ettiklerini bilmekteydi. Bunun için Kırım Hanı'nın ordusunun yaklaşık 12.000 süvarinden daha fazla olamayacağını tahmin ediyordu. Fakat Knez 3. Vasili, Moskova Knezi arazilerinin güney yönünden gelecek akınlardan korumak istemekteydi. Onun için verdiği cevapta Kırım Hanı ile bir müttefik antlaşması yapmaya hazır olduğunu ama bir yıllık tazminat ödemek istemediğini belirtmişti. Ayrıca Kazan Hanı'nın Moskova Knezi elçilerini öldürmesine atıf yaparak hükümdarların birbiriyle savaş yapmalarının olağan olduğunu ama diğer bir ülkenin elçilerine ve silahsız tüccarlarını sebepsiz öldürmediklerini bildirdi ve bundan dolayı bir katil olarak gördüğü Kazan Hanı ile hiçbir barış ve müttefiklik anlaşması yapmayacağını da belirtti. Gerçekten Rus orduları Kazan üzerine yürümekteydiler. Bu Rus hücumunun geleceğini haberini alan Kazan Hanı Sahip Giray, yeğeni Sefa Giray'ı han olarak bırakarak Kazan'dan ayrıldı. Saadet Giray ağabeyi Mehmet Giray Hanlığı döneminde İstanbul'a gönderilmişti. Bir dönem burada yaşamıştı ve Osmanlı adetlerini ve tutumlarını benimsemişti. Bu nedenle Kırım'daki iktidar mücadelesinde Yeniçerilerden büyük destek görmüştü. Fakat Kırım Hanlığı ileri gelenleri Saadet Giray'ın alışmış olduğu Osmanlı adetleri, tutumları ve görüşlerinden hoşlanmamaktaydılar. İdam edilen 1. Gazi Giray'ın kardeşi olan İslam Giray, Kırım tahtında hak ilan etti. Saadet Giray 2 kez İslam Giray'ın tarafında olan Tatarlarla çarpışma yaptı ve onu 2 defa devlet merkezinden püskürtüp uzaklaştırmıştı. İslam Giray ile arasını düzeltmek ve Yarımada'da sulh ve barış sağlamak için İslam Giray'ı Kalgay olarak ilan etti. Litvanya Büyük Prensi geleneksel olarak Kırım hanlarına her yıl gayet değerli hediyeler göndermekteydi. Ve bu bir şekilde yıllık tazminat olarak görülmekteydi. Ama Saadet Giray han olduktan sonra onun askeri gücünün çok zayıfladığını gören Litvanya Büyük Prensi gönderdiği yıllık hediyelerin değerini yıl ve yıl azaltmaya başladı. Bu hediye değerlerini yükseltmek ve Büyük Prens'e bir ders vermek için Saadet Giray Litvanya'ya bir büyük akın düzenledi. ...1527'de Saadet Giray Han, Moskova Knezi ile ilişkilerini görüşmek için aynı zamanda ona bir elçi heyeti göndermişti. Tam bu sırada sonbahar başlarken Kırım Hanlığı Kalgay olan İslam Giray'ın kendine bağlı Kırım Tatar süvari birlikleriyle Moskova üzerine yürüdüğü haberi Moskova'ya erişti. Moskova Knezliği ordusu Oka Nehri'ni savunmak için nehir kıyısında çeşitli kasabalara yayıldılar ve kışı beklemek için kışlak mevkiler tespit edip oralara yerleştiler. Birdenbire Kırım Tatar süvari birlikleri Ryazan bölgesine görünüp oraları yakıp yıkmaya ve talan etmeye başladı. Bazı Tatar süvari birlikleri Kolomna ve Moskova'ya doğru yöneldiler. Fakat Moskova Knezli orduları bunlara direniş gösterip İslam Giray'a bağlı Kırım Tatar birliklerine galip gelip onların ilerlemesine engel oldular. İslam Giray'ın yakınlarından olan Yangliç Mirza Ruslara esir düştü. Moskova Knezi Vasili Kırım Tatarlarının bu talan akınına çok kızmıştı ve hücum eden Tatarlarla ilişkili olmayan Saadet Giray'ın elçi heyetinde bulunan Tatarları suya attırıp öldürmüştü. Fakat sonradan daha önceki mektuplarda elçileri öldüren hükümdarı bir katil olarak gördüğünü hatırlayıp yaptığından utanıp Saadet Giray'a gönderdiği açıklamada bu elçilerin Tatarlara karşı halkın duyduğu kızgın ifadesi olarak kontrol edilemeyen ve affedilemeyen bir halk hareketi sonucu öldürüldüğünü bildirdi. Saadet Han aldığı bu habere pek şaşırmadı. Ama bunu bir fırsat bilip elçilik heyetinin öldürülmesinin kabahatini kendinden özel izin almadan bir akın tertip eden Kalgay İslam Giray'da olduğunu ilan etti. Ayrıca Saadet Giray bu haberi kendisine getiren Moskova Knezi elçisine hakaret etmeden kalmadı. Bundan sonraki yıllarda da Moskova Knezliğine bağlı olan Bidev ve Tula yörelerine talan akınları düzenledi. Kırım'daki ileri gelenler ve hatta Kırım halkı kendinden hoşlanmamaktaydılar. Kalgay İslam Giray'ı tercih ettikleri gayet açıkça anlaşılmaktaydı. 1532'de İslam Giray tahriki ile bir halk ayaklanması ortaya çıktı ve Saadet Giray bu isyanı bastıramayacağını anladı. Bunun üzerine 1533'te Saadet Giray Kırım Hanlığı tahtından istifa etti ve yerini Kalgay'a olan İslam Giray Kırım Hanı oldu. Tahttan uzaklaştırılan 1. Saadet Giray yanında ilk Kalgay seçtiği yeni Devlet Giray ile birlikte yeniden İstanbul'a döndü. Burada Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından çok iyi karşılandı. Sultan'ın açtığı 1534'te Irak seferine katıldı ve üstün başarılar gösterdi. Kendisine
300.000 akçe yıllık maaş bağlandı ve yıllık gelir 500.000 akçe olan bir tımar da arpalık olarak verildi. Saadet Giray, Kırım Hanlığı'ndan ayrıldıktan sonra İstanbul'da 7 yıl daha yaşadı. 1538'de İstanbul'da vefat etti. Eyüp Camii'ne defnedilmiştir. 1. İslam Giray döneminde büyük denilebilecek bir olay vuku bulmadı. 1. Sahip Giray döneminde Moskova'ya büyük bir sefer düzenlense de iktidar meselesi nedeniyle sefer yarıda kesilip Kırım'a geri dönüldü. 1. Devlet Giray döneminde Kırım Hanlığı Osmanlı ile birlikte yükseliş devrini yaşadı. Temel siyasetini Moskova merkezli bir gelişme politikası izleyen Rusların Karadeniz'e inmelerine karşı mücadele oluşturuyordu. Kanuni Sultan Süleyman döneminde uzun yıllar İstanbul'da yaşadığı için dönemin Osmanlı Sarayı ile oldukça iyi ilişkileri vardı. Kanuni ile eş zamanlı olarak saltanat süren Devlet Giray ondan büyük destek aldı. Harzem Han'ın Osmanlı Sultanı'ndan Rus yayılmasına karşı yardım istemesi üzerine Osmanlı, İtil-Volga ile Don nehirleri arasında bir kanal açmak ve Asrahan'ı yeniden zapt etmek üzere harekete geçti. 1569'da Kefe Sancak Bey'i Çerkes Kasım Bey, 3.000 Yeniçeri ve 20.000 süvari Osmanlı askeri, Devlet Giray'ın 30.000 Tatar askerinden oluşan ordusu ile birlikte bölgeye girdi. Ayrıca 5.000 Yeniçeri ve 3.000 amelle de Azak'a 15 kadırga ile taşındı. Ancak Vezir-i Sokullu Mehmet Paşa döneminde başlanan kanal tamamlanamadı. Kırım Hanlığı ve Osmanlı askeri Ruslar ve hava koçları tarafından kırılarak geri çekilmek durumunda kaldı. Bu olay bazı tarihçiler tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nda duraklama döneminin başlangıcı olarak kabul edilir. ...1555 ile 1571 yılları arasında Rusya'ya kalıcı etkileri olan büyük darbeler vurdu. 1571'de Devlet Giray'ın ordusu Moskova yakınlarına kadar girdi ve şehri yaktı. Bu yangın Moskova yangını olarak geçer. Kendisine bu nedenle taht alan anlamına gelen Tatarca taht algan unvanı verildi. Kazan Hanlığı 1552'de, Astrahan Hanlığı ise 1556 yılında Ruslar tarafından zapt edilmişti. 1568 ila 1570 yıllar arasında Kazan ve Astrahan'a seferler düzenledi. Lakin Ruslardan geri alınamadı. Rusya Çarlığı'nın Livonya Savaşı'nı yapmasını fırsat bilen Devlet Giray, bir yıllık aranın ardından Moskova'ya tekrar saldırıya geçti. Osmanlı tarafından topçu ve Yeniçeri ile desteklendi. 3 tane keşif kolu yolladı. Sonra da 26 Temmuz'da Oka Nehri'nin karşı kıyısına geçti. Ama nehrin öte tarafında Rus ordusunun yerleştiğini bilmiyordu. Bu sıralarda Rusya, Livonya Savaşı'nda geçici ateşkes imzalamıştı. Rus ordusu 25.000 asker civarı bir büyüklüğe sahipti. Başkumandanları Prens Mikhail Vrotensky idi. Ordunun sol kanadı Prens Repnin, sağ kanadını ise Prens Odoyevski almıştı. Bununla birlikte Ruslar şehrin diğer yakasına tahkimatlar kurmuştu. 30 Temmuz'da ordular karşı karşıya geldiler. Rusların planı çerçevesinde tahkim edilmiş mevziler ve dar alanda kalan Tatarlar okçuluk yeteneklerini kullanamadılar. Göz göze savaşa zorlandılar. Savaşta çoğunlukla kılıç ve mızrak savaşı şeklinde devam etti. Buna ilaveten tahkim edilmiş mevzilerde Ruslar savaşın ilerleyen saflarında topçu birlikleri ve ateşli silahlarını etkili şekilde kullandılar. Savaşın sonucunda Kırım Hanlığı bir daha Moskova'ya kadar hiçbir zaman ilerleyemedi. Ancak Ukrayna bölgesine yapacağı saldırılarla yetindi. Buna karşılık Rusya ise güçlenme sürecine girdi. Buna rağmen 1680'li yıllara kadar Kırım Hanlığı'na haraç vermeye devam etti. Bu savaş aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım Hanlığı'nın gücünün azalmaya başladığının da bir göstergesi olmuştur.